Kanalımdan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün de sizler için kuşaklı, işte farklı isimler adı altında telaffuz edilen bir örgü modelimiz var. Kabartmalı örgü, bağlamalı örgü diyen var. Fiyonklu, büzgü örgü modeli diyen de var bu modelimize. Son derece hem yapımı basit, güzel ve şık bir modelimiz. Modelimiz için şişimize ilmek atarken 16 ilmek ve katlarından oluşan sayıda bir ilmek atıyoruz şişimize, artı bir de 2 tane kenar ilmeği ilavesi yapıyoruz. Örgümüzün ön yüzü gördüğünüz gibi bağlamalı, fiyonk şeklinde böyle, ya da örgüyü büzmek için kullanacağınız bir model. Arka tarafı, örgümüzün de arka yüzü. Modelimiz gördüğünüz gibi 2 düz 2 ters üzerine kuruluyor. Aralarda da 2 düz ve 2 tersleri büzüp fiyonk şeklinde getirip model veriyoruz örgümüze. 16 ilmek ve katlarından oluşan bir sayıda ilmek attım. Artı 2 kenar ilmek ilavesi yaptım. Hemen başlıyorum modelime. Öncelikle 2 ters örüyorum. Sonra 2 düz diye devam ediyorum. 2 düz 2 ters olarak örgümü devam ettiriyorum. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız, çektiğim videolara katkıda bulunmak isterseniz reklamları izleyip beğeni yapıp ve videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Sıramı tamamladım. İlk sıramı 2 düz 2 ters olarak ördüm. 2 tersten başlamıştım ve gene 2 ters ile tamamladım. Arkasını da gördüğüm gibi örüyorum ilmeklerimi. Yani bir iki sıra modeli kurmak için 2 düz ve 2 tersten oluşan örgümü oluşturuyorum. Arka yüzünü de ördüm. 2 sıra düz ve ters örgümü yaptıktan sonra ön yüzdeyim. Şimdi modelimi kuracağım. Burada gördüğünüz gibi fiyonklarımızı ya da kuşaklı bağlamalarımızı yapımını gösteriyorum. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpliğimi arkaya aldım. Şimdi 6 ilmek üzerine bağlama yapılıyor. 2 düz 2 ters ve 2 düz örgü üzerine yapılıyor bağlamalarımız. Düz, ters ve düzlerim. 2 4 6 ilmeğim var şu anda sol şişimde. Buradaki 6. ile 7. ilmeğimin arasına şişimi geçiriyorum. Arkadan ipliğimi şişimi doluyorum ve ön yüzünden ipliğimi çekiyorum. Bu çekmiş olduğum ilmeğimi sol elimdeki şişime geçiriyorum. Şimdi ikisini birlikte, ilk ilmeğimle birlikte ikisini düz örüyorum. Düz ördüm bir. Orada 2 düz ilmeğim vardı. Sonrakini de gördüğüm gibi örüyorum. Tekrar 2 ters ilmeğim ve 2 düz ilmeğimi örüyorum. Bakın. Fiyongumu yaptım. Şimdi iki modeli birbirinden ayıran 2 tane ters ilmeğim var. 2 ters ilmeğimi ördüm. Tekrar ipliğimi arkaya aldım. Tekrar fiyongumu ya da kuşağımı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 2 düz 2 ters ve tekrar 2 düzün olduğu bölgedeyim.
Şişimi tekrar aradan geçirdim. Bakın sadece ara boşluktan geçiriyorum. Arkadan dolamış olduğum ilmeğimi çekip sol şişime aktarıyorum. Çok da gevşek bırakmıyorum ilmeğimi. Çok hani bütün ilmeklerimin genişliği kadar bırakmıyorum. Birazcık o 6 ilmeğimi sıkıştıracak şekilde ipliğimi geçirdim. Takmış olduğum ilmeğim ve bir sonraki düz ilmeğimle ikisini beraber düz örüyorum. Sonraki düz ilmeğimi de örüyorum. 2 ters ve 2 düz. Örgü modelim kesinlikle değişmiyor. Örgülerim gördüğünüz gibi tekrardan 2 ters ve 2 düz örgüyü gördüğüm gibi örüyorum. Sadece araya fiyonk örgümü ilave ediyorum. Bir model oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6. 2 düzün bittiği yerden tekrar çekiyorum. Taktım ve ikisini beraber ilk ilmeğimle birlikte düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sıranın sonunda da 2 ters ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın. Fiyonkları oluşturdum. Ya da kuşaklı bağlama örgümüzü yaptım. Ön yüzü tamamladım. Şimdi örgümdeki ilmeklerimi gördüğüm gibi, yani iki düzü, düz olan yeri düz, ters olan yeri ters olacak şekilde 6 sıra örüp ön yüze geldiğimde bu sefer ara bölgelere fiyonkları, şurada görmüş olduğunuz gibi ara bölgelere fiyonkları yerleştireceğim. Şimdi 6 sıra örgümü örüyorum. Altı sıradan oluşan 2 ters ve 2 düz örgümüzü örüp tamamladım. Gördüğünüz gibi hem ön yüzde hem arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Şimdi ara bölgeye yerleştirmiş olduğumuz fiyonkları böyle çapraz bir şekilde yerleştireceğiz. Yani iki fiyongun olduğu orta bölüme bu sefer ilmeklerimizi toplayacağız. Bunun için gene kenardaki 2 ilmeğimi ördüm, 2 tersimi, 2 düz, tekrar 2 ters örgümü ördüm, 6 ilmeğimi ördüm, tamamladım, ipliğimi arkaya aldım, düz olan bölgeye geldim, 1 2 düz, 2 ters, 4 2 düz, daha 6 ilmeğimin olduğu o orta bölümden tekrar şişimi geçirdim ve arkadan ipliğimi aldım, taktım sol şişime, ikisini birlikte örüp topluyorum. Bir, ikinci düz ilmeğim, dediğim gibi ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum, tersleri ters, düzleri düz. Orada bir fiyonk, bir bağlama işlemi gerçekleştiriyorum. Hem bir model oluşuyor hem de ilmekler toplanıp hoş bir görüntü oluşturuyoruz. Modelimi bağladım, 2 tersimi ördüm, tekrar aynı işlemi yapıyorum.
2 3 4 5 6. Sol şişime taktım ve düz örüyorum. 2 düz, 2 ters. İki modeli birbirinden ayıran iki ters ilmeğim. Son ilmeklerimi de tersleri ters, düzleri düz ördüm. Sıramı tamamladım gördüğünüz gibi. İkinci sıradaki fiyonklarımı da bağladım. Şimdi tekrardan yine 6 sıra örgümü öreceğim ve diğer 3. sıradaki şu dilimimizi oluşturacağız. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum 6 sıra. 6 sıramı tamamladım. Şimdi baklava dilimimizi kapatacağımız o bölgedeyim. Bu sıramı tamamladım. Yanları yaptım ve modelimin son bölümünde ortaya çıkış kısmında son kısmını gerçekleştiriyorum. İlk başta yaptığım gibi kenar 2 tersimi örüyorum. Sonrasında 6 ilmeğimi büzeceğim, toplayacağım. 1 2 3 4 5 6 topladım ve sıranın başındaki ilmeğimle birlikte ikisini düz örüyorum. İki modelin ayrım yerine geldim. Ayrımlarımı 2 ters ile yapıyorum. Tekrardan 2 3 4 5 6 araya girdim ve toparladım. Şişime almış olduğum ilmeğim ve arkasından gelen bir düzümden ikisini önce birlikte düz ördüm. Sonraki bir ilmeğimi düz örüp tekrar gördüğüm gibi ilmekleri örüyorum. İlmeğimi çok da gevşek bırakmıyorum. Biraz sıkıyorum ki şöyle ilmeklerim toplanıp bir büzgü haline, büzgülü örgü haline gelebilsin. Hemen taktım. İlmeğimi düşürdüm ama hemen şişime taktım. Gördüğünüz gibi. Bu sırayı da tamamladım. Ve modelimiz ortaya çıktı. Bakın bir baklava dilimini oluşturdum. Bugün sizlere arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi fiyonk örgü ya da kuşaklı bağlamalı örgü modelinin nasıl yapıldığını göstermek istedim. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Başta da söylediğim gibi videolarıma katkıda bulunmak isterseniz beğenip paylaşıp reklamları izlerseniz videolarımı da katkıda bulunmuş olacaksınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle.